Eşref rüyadan yine bomba gibi bir fragman geldi. Şok eden gelişmeler var, inanamayacaksınız. Çiğdem Nisan'ın rüya olduğunu Kadir'e söyleyecek mi? Eşref'in Nisan'a destek olmasının arkasındaki büyük plan ne? Dinçer'in açığa çıkmasındaki büyük rolü oynayacak kişi kim? Kadir ve Çiğdem arasındaki herkesi şok eden yakınlaşmada neler yaşanacak? Hepsi ve daha fazlası şimdi videomuzda. Videomuza geçmeden önce Eşref Rüya'yı sevenler videomuzu beğenmeyi unutmasın ki sayımızı bilelim. Hadi videomuza geçelim. İlk olarak Dinçer ve Nisan arasında yapılan anlaşmaya geçelim. Fragmanda da izlediğimiz gibi Dinçer şikayetini çekmesi için Nisan'a protokolü imzalatmış görünüyor. Bu da demek oluyor ki Dinçer amacına ulaştı ve Eşref'i şikayet etmekten vazgeçti. İşte kilit nokta tam da burası. Eşref artık adım adım Dinçer'in tam anlamıyla peşinde. Dinçer şikayetini geri çekerek ve Nisan'a destek oluyor gibi görünerek aslında açık vermemeye çalışıyor. Ancak unuttuğunu bir şey var karşısındaki Eşref tek. Eşref Dinçer'in niyetini bu şikayetle çözmüş oluyor arkadaşlar. Bundan sonra gelecek tüm hamlelerde yine arka planda Dinçer olacak, ancak Eşref 3-4 bölüm içinde Dinçer'i kapana sıkıştıracak. Önümüzdeki bölümlerde yine kıran kırana bir Eşref ve Dinçer sahnesi izleyeceğiz. Set arkası görüntülerden gördüğümüz kadarıyla artık Saat olayını 1-2 bölüm içinde Eşref açığa çıkıyor. Saat'te Dinçer'in babasının isim soyisminin baş harfleri yer alıyor. Geçmişe dönük flashback sahneler izleyeceğiz. Eşref'in Dinçer'in babasını bıçakladığı sahnelerin öncesine gidilecek ve Eşref'in hatırlayacağı püf noktalar Dinçer'i sonunda ele verecek dostlarım. Dinçer artık köşeye sıkışmış durumda ve tek kurtuluş olarak da Kadir'i görecek. Kadir ile yapacağı uyuşturucu ticaretinde piyon gibi görünüp hedefi şahmat yapmak. Ama onların planını bozacak sürpriz bir isim var. İşte bu isim Çiğdem. Fragmanda izlediğimiz Kadir ve Çiğdem yakınlaşması hepimizi çok şaşırttı. Şahsen ben bu ikilinin uyumunu çok beğeniyordum ve beklediğim gibi de oldu. Çiğdem Eşref tarafından duygusal anlamda hiçbir zaman sevilmedi. Ve bu sevgiyi, ilgiyi Kadir'den gördüğü anda etkilenecek. Önce tatlı tatlı didişmeler yaşanacak ve bu ikilinin kimyası tutacak. Ancak çok sürpriz gelişmeler yaşanacak. Çiğdem Eşref'i satıp Kadir'e rüya olayını söyleyecek mi? Tahmin ve teorilerime göre Eşref'le ilgili önemli bir şey öğrenmek ister misin diyen Çiğdem, bu gerçeği çok kısa bir süre sonra söyleyecek ancak bu kendisinin artık köşeye sıkıştığı zaman olacak. İnanılmaz bir gerçeği öğrenen Kadir Eşref'i yıkma planları yaparken bu Dinçer'in hoşuna gitmiyor. Yani anlayacağınız Nisan'ın rüya olduğunu 7 kat eller anladı da hala Eşref'imiz anlayamadı. Senaryo gereği ben rüya konusunun artık çok uzadığını düşünüyorum. Dinçer'in saçma sapan intikam planları sürükleyici olmuyor, şahsen ben beğenmiyorum. Kadir ve Eşref arasındaki raconlar ve kapışmalar bana daha heyecanlı, aksiyonlu geliyor. Bu bölümde yine aksiyon ve adrenalinin en üst seviyede olacağı sahneler izleyeceğiz. Kadir Nisan'ın rüya olduğunu öğrendiği an artık Dinçer'den şüphelenmeye başlayacak. Çünkü Eşref'i bana bırak diyen Dinçer'in amacını da yavaş yavaş çözecek. Dizide artık saflar değişmeye başlıyor. Hıdır'ın oğlunun Kadir çıkmasıyla birlikte büyük güç savaşları olacak. Dinçer konusunun artık kapanacağı düşüncesindeyim. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Eşref'in büyük desteğini alan Nisan kariyer basamaklarını adım adım tırmanmaya devam ediyor. Eşref'in kıskançlık krizleri ikili arasında tansiyonun çıkmasına sebep oluyor. Eşref tek seven ve kıskanan bir adam haliyle böyle olması Nisan'ın hoşuna gidiyor. Afra'nın ölümüyle büyük bir boşlukta olan Nisan, kariyerinde zirve yapmaya başlarken yani her şey aslında yolunda giderken kardeşinin katilinin Dinçer olduğu gerçeğiyle yüzleşince büyük bir şok yaşayacak. Yaptığı protokol sayesinde Dinçer'den yakasını kolay kolay kurtaramayacak, bunu ilerleyen bölümlerde izleyeceğiz. Dinçer içeri girmeden ve diziden ayrılmadan önce Nisan ve Eşref çiftine çok büyük bir sürpriz yaparak diziye veda edecek. Dinçer'i sonunda izlemekten kurtulacağız. Peki bitti mi? Hayır. Kadir yetimlerin başına çok büyük bir bela açacak. Rusları tarayıp parasını geri alan Kadir, Rus baronlarının radarına takılıp büyük bir çatışma içine girecek. İçeride ve dışarıda düşmanlarla baş edemeyen Kadir'in yardımcısı bu noktada Dinçer olacak. Çünkü bu işte ortaklar ve Dinçer'in dediği gibi ölümü bile göze aldılar. Tek amaçları uyuşturucu ticareti yapmak ve Eşref'i bitirmek. Amaçlarına kolay kolay ulaşamayacaklar. Eşref akıl dolu oyunlarla bu ikiliyi bertaraf etmesini bilecek. Gelelim yaşanacak sürpriz gelişmelerden birine. Önümüzdeki bölümlerde artık Müslüm ve Irmak yakınlaşması izleyeceğiz.
Müslüm duygularından emin ancak Irmak bunu zamanla kabullenecek. Çünkü artık Müslüm'ün kendisine olan ilgisini biliyor. Bu durum Gürdal tarafından kesinlikle hoş karşılanmayacak. Müslüm ve Gürdal arasında büyük bir kavga olacak. Ben sana kardeş dedim diyen Gürdal'ın sakinleşmesi çok zor olacak. Peki Eşref Rüya bu sezon final olacak mı? Aldığımız duyumlara göre 26 bölüm olarak planlanan dizide şok eden bir gelişme yaşandı. Bu hafta itibariyle reytingleri zirve yapan Eşref Rüya dizimiz hemen hemen her kesim tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Zaten bu da reytinglere fazlasıyla yansıyor. İşte dizimiz bu sezon final olmayacak. Senaryoda yaşanacak büyük değişiklikler sayesinde ana kitleyi korumaya çalışacak olan Eşref Rüya ekibi, sezon finaliyle yeni sezonda ekranlarda bizimle birlikte olacak. Şahsen ben bu karara çok sevindim. Çünkü dizinin çekim açıları olsun, oyunculuklar ve yaratılan atmosfer olsun fazlasıyla ilgi çekiyor. Ben izlerken sanki bir sinema filmi izliyormuş gibi hissediyorum. Bu da inanılmaz derecede seyir zevki veriyor. Çatışma sahnelerinden tutun ekibin uyumuna kadar herkes çok fazla emek vermiş. Çağatay Ulusoy'un oyunculuğunu söylememe gerek bile yok. Ancak her oyuncu rolünün üstesinden geliyor. Bizler izleyiciler olarak dizimizin uzun soluklu olmasını çok istiyoruz. İşte bu ilgili alakada final olabilecek bir diziyi bile devam ettirebilir. Mesele geçmişte Çağatay Ulusoy'un içeride dizinin erken final olmasına ben çok üzülmüştüm. Oyunculuklar o kadar profesyoneldi ki izlerken her bölümü merak uyandırıyordu. İşte bu sezon Eşref Rüya'da öyle bir dizi. Kiminle konuşsam Eşref Rüya'yı severek izliyorlar. Demek ki bu ekip iyi işler başarmış, ben tebrik ediyorum. Nisan Rüya olduğunu ne zaman öğrenecek? Kulislerden sızan bilgilere göre bu sezon finalinde Nisan ve Eşref tüm gerçeklerle yüzleşiyorlar. Bu onlar için çok acı olacak ama senaryo gereği belki de sezonun en bomba sahnelerini izleyebileceğimizi söyleyebilirim. Rüya ve Eşref arasındaki yıllardır açığa çıkmayan bu sır fanlar tarafında büyük etki bırakacak. Oyunculukların konuşacağı harika bölümler bizleri bekliyor olacak dostlarım. Hayatının en büyük şokunu yaşayan Eşref Tek bu büyük yüzleşme karşısında neler yapacak? Merakla yeni bölümleri bekliyoruz. Bakalım neler yaşanacak? Sizler de Eşref Rüya ile ilgili anlık gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.